Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle oyun yapımcılarına yönelik mükemmel bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde sizlerle oyunlar için 3D model nasıl yapılır bunu işleyeceğiz. Bu seri boyunca neler öğreneceksiniz hemen bunlardan bahsedelim. Oyunlar için 3D model yapmayı, yaptığımız modelin UV map'ini çıkartmayı, modelin UV map'inin çıktısını alarak Photoshop'ta boyamayı, objemizin collider sistemini yapmayı, objemizin load sistemini ayarlamayı öğreneceğiz. Evet, bunun gibi konuları baştan sona kadar öğreneceksiniz. Dostlar, bu seriyi hazırlarken çok emek verdim ve araştırma yaptım. Lütfen bu emeklerimizin karşılığı için videolarımızı beğenip abone olmanızı istiyorum. Şimdi videomuza geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, dersimize başlıyoruz. Bu dersin orijinal kaynağına erişmek istiyorsanız açıklama kısmına link koydum. Orada İngilizce olarak orijinalini izleyebilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar biraz daha sadeleştirerek bunu Türkçe'ye çevirerek sizlere anlatmak istedim. Çünkü YouTube Türkiye camiasında bu tarz detaylı bir video serisinin olduğunu görmedim. En azından bana da bu alanda çok soru geliyordu. Oyunlar için 3D model nasıl yapabiliriz gibisinden. Ben de elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar sizlere bunu açıklamaya çalışacağım. En azından böyle güzel bir seriyi de sizlerle birlikte oluşturmuş oluruz. Evet dostlar, ilk başta modelimizi yapmakla başlayalım. A tuşuna bir kere tıklıyorum. Sahnedeki objelerin hepsini seçtim. Klavyeden X'e basarak delete diyerek sahnedeki bütün objeleri sildim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra biraz sahneme yakınlaşıyorum. Mouse'umun tekeriyle ileri geri yaptıktan sonra bu şekilde sahneme yakınlaşıp uzaklaşabiliyorum. Shift A menüsünden bir tane Circles objesi sahneme ekledim. Şimdi objem biraz daha böyle low poly'e yakın olacağı için bunun vertex sayısını düşürmem gerekiyor. 12-13 civarında bunu kullanabilirim. 12 yapıyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde bakıyorum. 15 belki benim için yeterli gelir diye düşünüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra Tab ile Edit moda girdim. Extrude Z diyorum. Sonrasında bunu 1.5 civarında veya 2 metre civarında da böyle yukarı doğru kaldırabilirim. Veya farklı istediğiniz ölçülerde de buralardan buna yükseklik verebilirsiniz. Bu ders videosu olduğu için ölçülere çok takılmayacağım. Siz istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra Ctrl V ile ortadan buna bir tane loot kat atıyorum. Sonrasında sol butona bir kere tıkladım. Sonrasında sağ butona bir kere tıklayarak loot katımı tam objemin merkezine koydum. Şimdi buradaki yapmış olduğum üstteki işlemleri de alta geçirmek için alt kısmı silerek Mirror modifier'ını buna uygulayacağım. Buradan da Move komutumu seçerek T butonuna tıklayarak bu şekilde burayı kapatıyorum. Alt sağ kliğe tıklayarak bu şekilde alt kısmı seçiyorum. Eğer sizde bu seçim işlemi bu şekilde olmuyorsa büyük ihtimal Face yani yüzeyseleş modundasınızdır. Eğer burayı bu şekilde seçmek istiyorsanız Vertex veya Edge Slash modlarına geçmeniz gerekiyor. F1, F2'nin altındaki 1, 2, 3 tuşları ile Vertex Slash, Edge Slash ve Yüzey Slash modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 1 ile Vertex Slash moduna geçersiniz. 2 ile Edge Slash moduna, 3 tuşuna tıkladığınız zaman Face yani Yüzey Slash moduna geçersiniz. Biz 1 ile Vertex Slash moduna geçtik. Alt sağ klik ile alt kısmı komple seçiyorum. Klavyeden X'e basarak Vertex diyerek alt kısmı bu şekilde silmiş oldum. Buradan Modifier'lar kısmına geliyoruz. Add Modifier kısmından buna bir tane Mirror Modifier'ı ekliyoruz. Biz bunu aşağı doğru istediğimiz için buradan Axis kısmının X'i kaldırarak Z'yi seçiyoruz. Objemin merkezini ayarlamam gerekiyor. Şimdi biz buradan kestiğimiz için objemizin merkezinin tam alt kısmı olması gerekiyor. Yine aynı şekilde alt sağ klik ile burayı seçiyorum. Shift S menüsünden kürsörü buraya çağırdım. Sonrasında Tab ile obje moda dönüyorum. W'den veya sizde W'de bu menü açılmıyorsa obje kısmından Set Origin'den 3'te kürsör olarak belirleyebilirsiniz. Bu şekilde artık objemin merkezi burası olduğu için Mirror Modifier'ını da sonsuz bir şekilde uygulamış oldum. Bu işlemi yaptıktan sonra Tab ile Edit moda girdim dostlar. Şöyle hemen yandan görünüm moduna geçiyorum veya önden görünüm moduna da geçebilirim. Çok önemli değil. Ben numeric keypad'den 1'e basarak front görünüm moduna geçtim. Sonrasında arkadaşlar burada bir tane
tane loot cut daha atabilirim. Ctrl V diyorum. Şuraya bir tane loot cut attım. Yine sol butona tıklıyorum. Sağ butona tıklayarak tam ortasına koydum. Alt A veya ekranda boş bir yere tıklayarak seçimden çıkıyorum. Alt sağ klik yaparak burayı seçtim. Buradan da her ihtimale karşı clipping özelliğini aktif edin. Bakın aktif etmediğimiz zaman orta kısımlarda bu şekilde ayrılmalar oluyor. Clipping'i işaretlediğimiz zaman orta kısımlarda bu şekilde ayrılma olmuyor. Modelime biraz daha yakınlaştım. S tuşuna basarak şöyle biraz genişletiyorum veya kontrol tuşuna da basarak bu şekilde kontrollü bir şekilde scale işlemini yapabilirim. Tekrar edelim arkadaşlar. Klavyeden S tuşuna basıyorum. Kontrollü bir şekilde scale işlemi yapabilmek için kontrol tuşuna da basıyorum. Bu şekilde mouse'umu ileri ve geri yaptığım zaman kontrollü bir şekilde scale işlemini yapmış oluyorum. İlk etapta şöyle bir şeyler yapabilirim. Ekranda boş bir yere tıklıyorum veya yine Alt A yaparak seçimden çıkıyorum. Alt sağ klik ile burayı seçiyorum. Yine S tuşuna basarak bir scale işlemi yapıyorum. Şöyle kontrol tuşuna basarak da bu şekilde kontrollü bir scale işlemi yapıyorum. Varelimin hemen hemen bu şekilde bir görüntüsünü oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi alt sağ klik ile burayı seçiyorum. Ctrl B dedim. Buraya şöyle bir bevel işlemi uygulayabilirim veya açıklama kısmındaki videoda eklemiş olduğum gibi orijinal kaynağında da Ctrl Shift R ile bu şekilde bir bevel işlemi de, daha doğrusu loot cut işlemi de yapabilirsiniz. Bu şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Şöyle bir şeyler yapabilirim. Bu işlemi yaptıktan sonra 2 ile Edge Slash moduna geçiyorum. Alt A yaptım ve seçimden çıkıyorum. Alt sağ klik ile burayı seçiyorum. Klavyeden X'e basıyorum. En alttaki Edge Loop kısmına tıklayarak burayı silmiş oluyorum. Bu şekilde bir görüntü oluşturmuş oldum. Veya videonun biraz önceki kısmında dediğim gibi Ctrl B ile de bevel işlemini burada aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra Alt E'den ikinci seçenek ile bir extrude işlemi uyguluyoruz. Şöyle dışarı doğru uygulayabilirim. Sonrasında buradaki panelden de detaylı düzenlemesini yapabiliriz. Buradan Offset Element işaretlerseniz kenardaki bazen bozulmaların da önüne geçebiliyorsunuz. Shift tuşuna elimi basılı tutuyorum ve mouse'umun sol butonu ile biraz daha hassas bir şekilde bunu şöyle içeri doğru çekiyorum. Sonrasında front görünüm moduna geçiyorum. Z ile de Wi-Fi moduna geçtim. Bakın biraz şöyle yukarı doğru geldiğini görebiliyorsunuz. G, Z butonlarına tıklayarak bunu şöyle biraz daha düzenleyebilirsiniz. Baktığımız zaman hemen hemen düzgün bir şekilde artık durduğunu görebiliyorsunuz. Burayı da kapatabiliriz. Z ile Solid moda dönebiliriz. Yine Alt A butonlarına tıklayarak seçimden çıkıyorum. Baktığımız zaman modelimizin yapısı bu şekilde bizi karşılıyor. Şimdi üst kısmı halledelim arkadaşlar. Alt sağ klik ile burayı seçiyorum. Klavyeden E'ye basıyorum. Sonrasında S tuşuna basarak şöyle içeriye doğru belirli bir miktarda extrude yapabilirim. Daha doğrusu extrude zaten yapmıştım. S tuşuna da bastığım için içeri doğru şöyle bir scale işlemi yapabilirim. Yine kontrol tuşuna basarsanız bu şekilde kontrollü bir scale işlemi uygulayabilirsiniz. Ben şöyle bir şekilde getirip bırakacağım veya bunu biraz daha şöyle kendimce de küçültebilirim. Burada artık scale değerleri tamamen size kalmış bir şey. Bu işlemi yaptıktan sonra klavyeden yine E'ye basıyorum. Z'ye bastım. Yine kontrol tuşuna basarak yine böyle belli bir miktarda aşağı yukarı getirebilirsiniz. Ama burada kendimiz şöyle ayarlayabiliriz. Yine şöyle göz kararı aşağı kadar getirdim bıraktım. Şimdi belki burada ölçülü çalışmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Ölçüleri de görmek istiyorsanız bu kısımdan yani Viewport Overlay kısmından Edge Range aktif ederseniz bu şekilde objemizin kenarında da ölçüleri görebilirsiniz. Blender'ın default ayarlardaki ölçü birimi metre oluyor. Scale Properties bölümüne geldiğiniz zaman Units bölümünden de Range yani uzunluğu da buradan istiyorsanız farklı ölçülere getirebilirsiniz. Santimetre, milimetre, metre gibi farklı ölçülerde de kullanabilirsiniz. Ben burada çok ölçü kullanmayacağım için bu şekilde bırakabilirim. Şimdi buradaki yüzeyi kapatmamız gerekiyor dostlar. Şöyle üstten görünüm moduna geçtiğim zaman şuralardan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi 2 ile Edge Slash moduna geçtiğime emin oluyorum. Şunları seçiyorum. F'ye basarak kapattım. Yine şunları da seçiyorum. F'ye basarak kapattım. Burada bu şekilde bir kapatma işlemi uyguluyorum. Burayı seçiyorum. Shift ve sağ kliğe tıklayarak bu şekilde çoklu seçim yapıyorum. Ardından F'ye basarak bu şekilde kapatma işlemini uyguluyorum. Burayı seçtim. Shift'e basarak sağ klik ile burayı seçiyorum. Yine F dedim. Bu şekilde daha düzgün bir şekilde yaptığımızı görebiliyorsunuz. En son olarak da bunları seçerek F'ye basarak kapatma işlemini uygulamış oldum. Baktığımız zaman modelimiz bu şekilde duruyor. Objemizin detaylarını biraz daha görebilmek için Kavit ve Bolt
float'u aktif edebiliriz. Bu şekilde objemizin detayları biraz daha belli olmuş oldu. Şimdi buraya ufak bir kapak tarzında bir şeyler yapabiliriz dostlar. Hemen onu ayarlayalım. Şimdi Shift A menüsünden yine bir tane Circles objesi ekliyoruz. Sonrasında buraya geliyoruz ve bunun değerini şöyle biraz yükseltebiliriz ki daha rahat görelim. Buradaki vertex sayısını şöyle düşürüyorum. Kontrollü bir şekilde yükseltiyorum. 5 sayısı bizim için yeterli gelebilir. Tab ile Edit moda girdim dostlar. S tuşuna basarak şöyle biraz küçültüyorum. Z ile de wireframe moduna geçtim. Yine S tuşuna basarak şöyle biraz daha küçültüyorum. Kapağımın hemen hemen şu kısmında durabilir diye düşünüyorum. Tekrar Z ile solid moda döndüm. G, Z yaparak modelimin şöyle üstüne gelecek şekilde taşıyorum. Hemen 1 ile front görünüm moduna geçtim. Z ile de wireframe moduna geçiyorum. G, Z yaparak şöyle modelimin hafif içine girecek şekilde bunu ayarlıyorum. Sonrasında Z ile solid moda dönüyorum. Burada bir extrude işlemi uygulayacağım. Klavyeden E'ye basıyorum. Sonrasında Z'ye basarak şöyle getirdim ve bıraktım. Sonrasında F tuşuna basarak buradaki kapağımızın ne derler o boşluk kısmının da görüntüsünü oluşturmuş olduk. Bu şekilde de bunu bırakabiliriz. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir ki buradaki modelin içine girdi. Bu çok sağlıklı bir yöntem mi diyebilirler. Arkadaşlar ben birçok oyunun model dosyasını inceledim. En başta GTA San Andreas, sonrasında GTA 5 gibi modellerin dosyalarını inceledim. Genelde modellerin vertex sayısını yani yüzey sayısını düşürebilmek için bu şekilde yöntemler kullanılabiliyor. Eğer ben burada boolean'le veya ne bileyim buradaki yüzey kesme işlemleri yapsaydım buradaki yüzey kat sayısı artacaktı. Bu da modelin yüzeyinin artmasıyla birlikte dosyalarımızın boyutunda büyümesi ve optimizasyon anlamında bize sorunlar açabilirdi. Tabii ki normal bir modelde bu olmaz ama sahnede birden fazla modelin olduğunu düşünürsek bu şekilde yollar kullanılabiliyor. Dediğim gibi GTA 5'in dosyalarını da inceledim. Bu şekilde yapıların çok bir şekilde karşımıza geldiğini gördüm. O yüzden tamamen kullanılabilir bir yöntem anlamına geliyor. Zaten bunun kolaylarını yapacağız arkadaşlar. Bunun burada olmasının çok bir önemi yok. Sadece burada görsel anlamında duracak. Yani fizik sisteminde bunun burada olup olmadığını çok bir önemi yok. Dediğim gibi ilerleyen süreçlerde biz bunun kolaydır yani fizik sistemine temas edecek objesini de ayarlayacağız. Çünkü dediğim gibi bu çok detaylı bir ders serisi olacak. Onlara da ilerleyen süreçlerde değineceğiz. Evet dostlar, modelimizin genel yapısına baktığımız zaman bu kısımda modelimizi modelledik ve modelleme anlamında daha da bir şeyimizin kalmadığını söyleyebilirim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda artık objemizin UV map işlemlerine geçmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.